Ya şunu bir düşünsene. Yani gündelik sıradan bir akşam Hı hı. Berlin'in göbeğinde, Neukölln'de böyle gayet sıradan görünen bir apartman dairesinin kapısını açıyorsun. Evet, dışarıdan hiçbir gariplik yok. Aynen öyle ama içeriden sağır edici bir müzik yükseliyor. Şarkının adı Zeus'un Sunağı. Kırmızı böyle ritmik ışıklar tüm odayı aydınlatıp karartırken burnuna o ağır şey kokusu çarpıyor, o demirsi koku, kan kokusu. İnsanın direkt midesini bulandıran o ilk an. Kesinlikle. Yerde genç bir adam yatıyor. Ancak bu hani sokak ortasında falan rastlayacağın darmadağınık bir cinayet sahnesi değil. Adamın göğsü adeta bir cerrah titizliğiyle açılmış ve kendi kalbi kendi ellerinin arasına bırakılmış. Kan dondurucu gerçekten. Değil mi? Hemen karşısındaysa tüm görkemiyle duvara çizilmiş devasa bir Zeus tablosu duruyor. Yani tanrıların kralına sunulmuş kanlı kusursuz bir kurban var ortada. Ve bu sadece bir başlangıç. Evet, bugün masamızda Ahmet Ümit'in o sarsıcı romanı Kayıp Tanrılar Ülkesi var. Ve amacımız bu derinlemesine incelemede modern dünyanın tam ortasında o neon ışıklı Berlin sokaklarında işlenen bu vahşi ritüelin antik Yunan mitolojisinin o kanlı tarihiyle nasıl iç içe geçtiğini çözmek. Hı hı. Bu sadece bir katil kim bulmacası değil. Senle birlikte o mitolojik aynayı kendi karanlık doğamıza tutacağımız bir yolculuk olacak. O apartman dairesindeki manzara gerçekten de hani insanın zihnine kazınan cinsten. Burada beni en çok çarpan şey ortadaki o inanılmaz tezat aslında. Nasıl bir tezat? Yani bir anda akıllı telefonların, yazılımların, metroların falan olduğu son derece rasyonel, modern bir şehir var. Diğer yandaysa binlerce yıl öncesinden fırlayıp gelmiş ilkel bir sunak. Çok doğru. İnsanlık olarak gökdelenler inşa etmiş. Hani her yeri aydınlatmış olabiliriz ama o dairesel tarih anlayışı peşimizi bırakmıyor. İçimizdeki o karanlık, ilkel dürtüler hiçbir yere gitmedi. Sadece form değiştirdiler, lüks takımlar giydiler. O zaman doğrudan o dairesel tarihin başladığı, daha doğrusu bittiği o odaya girelim diyorum. Kurbanımız Cemal Ölmez. Berlin'de doğmuş Türk kökenli bir yazılım mühendisi. Ama asıl tutkusu yazılım değil. Aynen asıl tutkusu resim yapmak. İnanılmaz yetenekli bir amatör ressam. O görkemli Zeus tablosunun önünde sırt üstü yatıyor, elleri bileklerinden bağlanmış, avuçları yukarı bakıyor ve o cerrahi müdahale olayı var. Evet, o kusursuz kesik. Göğüs kafesi kusursuzca açılmış, odada hiçbir boğuşma, hiçbir direnme izi falan yok. Başkomiser Yıldız Karasu ve yardımcısı Tobias Becker içeri girdiklerinde ilk bunu fark ediyorlar. Cemal'in yüzünde zerre kadar korku veya acı ifadesi yok. Şaşırtıcı olan da bu zaten. Yani bir insan kalbi sökülürken nasıl bu kadar huzurlu görünebilir ki? İşte bu profil çıkarırken dedektiflerin en çok takıldığı nokta. Yüzündeki o huzur, kaslarındaki gevşeme. Hani sisteminde çok yüksek ihtimalle ağır bir uyuşturucu veya sakinleştirici olduğunu gösteriyor. Hı, Ama asıl soru şu, bu sakinleştirici zorla mı enjekte edildi yoksa kurban bunu kendi rızasıyla mı aldı? yok artık. Kurbanın katile bu kadar savunmasız yakalanması için arada çok büyük bir güven bağı olması gerekir. Ya da çok daha karanlık bir ihtimal var. Cemal bu ritüelin bir parçası olmaya bir şekilde ikna edilmişti. Bir saniye dur. Yani adam kendi kalbinin sökülmesine razı mı oldu diyorsun? Bu bana biraz fazla uçuk geldi. Yani ortada gizli bir tarikat falan mı var? Biliyorsun odada sadece kan yok. Evet, eskizler var. Aynen. Etrafta Picasso ve Dali kitapları, Bergama'daki o meşhur Zeus sonağının eksik parçalarını böyle detaylıca tamamlayan harika eskizler falan var. Hı hı. Bütün bu kompozisyon bana dinsel bir fanatizmden çok hani Hannibal Lecter tarzı hastalıklı bir sanat enstalasyonunu hatırlatıyor. Katil neden böyle bir tiyatro sahnesi kurma ihtiyacı hissetsin ki? Tarikat fikri ilk başta cazip gelse de detaylara indiğimizde bu işin çok daha kişisel olduğunu görüyoruz bence. Neden böyle bir sahne kuruyor? Çünkü katil açıkça bir mesaj veriyor. Ne mesajı? Şöyle düşün, öfkeyle, nefretle işlenen cinayetler genelde kaotiktir.
Yani bıçak darbeleri rastgeledir, etrafta kırık eşyalar, boğuşma izleri falan olur. Evet, mantıklı. Ama burada her şey milimetrik hesaplanmış. Müzik, kırmızı ışıkların ritmi, tablonun tam konumu, kalbin tam ellerin arasına sanki bir hediye paketi gibi yerleştirilmesi. Tüyler ürpertici gerçekten. Bu hani kaostan değil, mutlak bir düzenden beslenen bir zihnin eseri. Katil, Cemal'in hayatını sonlandırmakla yetinmiyor, onu bir sembole dönüştürüyor. Onu kendi yarattığı bir tanrıya kurban ediyor. O halde bu sembolün ne anlama geldiğini anlamak için o Zeus tablosunun arkasındaki hikayeye yani antik Pergamon'a, bugünkü Bergama'ya gitmemiz şart. Kesinlikle öyle. Kaynak kitapta bizzat Zeus'un kendi ağzından dinlediğimiz kelimenin tam anlamıyla kan donduran bir aile tarihi var. Evet, o mitolojik bölümler çok çarpıcı. Her şey toprak ana Gaia ve gökyüzü Uranüs ile başlıyor. Uranüs kendi doğan çocuklarından iğreniyor. Neden? Çünkü onların ileride kendi gücünü elinden alacağından korkuyor. Klasik bir iktidar paranoyası. Aynen ve onları yeraltının o zifiri karanlığına hapsediyor. Anne Gaia bu duruma dayanamıyor. Hani oğlu Kronos'a çelik bir tırpan verip babası Uranüs'ü hadım ettiriyor. Çok vahşi bir intikam. Ama işin trajikomik yanı şu, gücü ele geçiren Kronos'un babasından hiçbir farkı kalmıyor. Tahtını kaybetme paranoyasıyla kendi doğan çocuklarını tek tek diri diri yutuyor. Evet, yutuyor ta ki Zeus doğup onu devirene kadar. Aynen, Zeus doğup babasını deviriyor ve onu karanlık çukur Tartarus'a hapsediyor. Kronos'un çocuklarını yutması aslında mitolojideki en rahatsız edici ama bir o kadar da psikolojik derinliği olan imgelerden biridir. Bunu sadece böyle fantastik bir masal olarak okuyamayız. Hı hı. Kronos çocuklarını yutuyor çünkü onların birey olmalarına, büyümelerine, kendi yollarını çizmelerine tahammülü yok. Bu, modern psikolojide ebeveynlerin çocuklarının kimliklerini kendi beklentileri içinde yok etmesinin, hani onları adeta yutmasının en çıplak metaforudur. Kesinlikle katılıyorum. Gücü elinde tutmak isteyen otorite, kendinden sonrakinin varoluşunu her zaman bir tehdit olarak algılar. Evet ve kitapta bu antik paranoyanın kurbanımız Cemal'in kendi biyolojik ailesiyle nasıl kesiştiğini gördüğümüzde benim tüylerim diken diken oldu. Çok güçlü bir paralellik var orada. Düşünsene, Cemal'in ailesi Bergama'yla öyle sıradan bir bağa sahip değil. Büyük büyük babası Alman pehlivan lakaplı Pehlivan Efendi. Evet, kazılarda çalışmış. Ta o ilk Alman arkeolog Karl Humann'ın Pergamon sunağını kazmaya başladığı yıllarda orada çalışmış adam. 4 nesildir bu kazıların içindeler. Hatta kitapta o kadar çarpıcı bir detay var ki, Atatürk'ün sözü mü? evet, Mustafa Kemal Atatürk, Büyük Baba Cemal'e bizzat siz artık işçi değil, bilim insanı olmalısınız diyor ve ailenin bütün vizyonlu kaderini değiştiriyor. Yani Pergamon ve Zeus bu ailenin sadece memleketi değil, resmen genetik kodlarına işlemiş bir miras. Zeus, o mitolojik bölümlerde kendi hikayesini anlatırken çok kilit bir cümle kuruyor. Hani diyor ya, geçmiş seni bir gölge gibi takip eder. Çok etkileyici bir söz. Bu sadece Zeus'un babası Kronos'la olan savaşı için geçerli değil ki, Cemal için de geçerli. O devasa Pergamon sunağının gölgesi nesiller boyunca o ailenin üzerine düşmüş. Aynen öyle. Berlin'e göç etmiş olsalar bile, o otoriter baba figürleri, güç kavgaları ve ailenin beklentileri Cemal'i tıpkı Kronos'un çocuklarını yuttuğu gibi yutmaya çalışıyor aslında. O zaman bu yutan, yok eden ebeveyn metaforundan yola çıkalım ve dedektiflerin masasında duran o şüphelilere bir bakalım bence. Bakalım, orası oldukça kalabalık. Çünkü Cemal'in hayatı tam bir mayın tarlası gibi. Her köşesinde farklı bir önyargı, farklı bir toplumsal nefret pusuda bekliyor. İlk sırada Cemal'in babası Kerem ve ağabeyi Hüseyin var. Evet, aile içi dinamikler çok sert. Cemal eşcinsel ve geleneksel ailesi bunu kendi içlerinde o kadar büyük bir namus lekesi olarak görüyor ki, Baba Kerem polislerin yüzüne baka baka öz oğlu için ölmesi için dua ettim diyebiliyor. Yani bir baba bunu nasıl söyler? Babasının bu sözleri söyleyebilmesi, o reddedilişin ne kadar derin ve travmatik olduğunu gösteriyor bize. Ancak dedektiflerin işi sadece söylenen sözlere değil, suçun doğasına bakmaktır. Başkomiser Yıldız ve Tobias için bu durum çok ciddi bir sınav. Özellikle de Yıldız için. Neden Yıldız için özellikle zor bu durum sence? Çünkü dedektiflerin de kendi geçmişleri, kendi bagajları var.
Hı hı. Yıldız, Türkiye'den Almanya'ya kaçmış komünist bir ailenin çocuğu. Sokaklarda ırkçılıkla, ötekileştirilmeyle büyümüş biri. Alman polis teşkilatında bir göçmen olarak var olmaya çalışıyor. Anladım. Empati kuruyor yani. Dolayısıyla karşısına eşcinsel olduğu için ailesi tarafından dışlanmış bir göçmen genci geldiğinde Yıldız'ın o toplumsal fay hatlarını, o öfkeyi hissetmemesi imkansız. Kesinlikle. Dedektifler bu tarz politik ve etnik gerilimlerde kendi ön yargılarını ve toplumun gürültüsünü susturup salt kanıta odaklanmak zorundadırlar. Aksi takdirde katilin onlar için hazırladığı tuzağa düşerler. İşte tam burada o tuzağın diğer parçalarına da bakalım diyorum. Çünkü masada sadece öfkeli bir baba yok. Eski sevgili Alex var. Evet, Alex çok sorunlu bir profil. Alex bir metal müzik grubunun bataristi, son derece sorunlu, kıskançlık krizleri geçiren, Cemal'e daha önce fiziksel şiddet uygulamış ve eğer kendisinden ayrılırsa onu öldüreceğini falan söylemiş biri. Tipik bir takıntılı aşık. Üstelik Alex, Cemal'in hayatında gizli, böyle nüfuzlu yeni bir sevgili olduğundan şüpheleniyor ve Cemal'in sırf bu yeni kişi için kendisini terk etmek üzere olduğunu düşünüyor. Yani tutku ve kıskançlık cinayeti için kusursuz bir şüpheli profili. Bitmedi ama. Bir de işin tamamen ideolojik boyutu var. Ah evet, neonaziler, Otto Fischer ve Dazlak çetesi olayı. Evet, o kısımdaki gerilim de çok yüksek. Cemal ve Arjantinli komşusu Rafael, sokağa devasa bir gökkuşağı resmi çizdiklerinde bu çetenin saldırısına uğruyorlar. Ama Cemal orada Otto'yu feci şekilde dövüyor, elindeki svastika işlemeli o meşhur SS kamasını alıp onu rezil ediyor. Gururu kırılmış bir faşist. Aynen. Otto ve çetesi o gece intikam için Cemal'in dairesine gittiklerini itiraf ediyorlar. Ama söylediklerine göre içeri girdiklerinde cesedi o halde görüp dehşete kapılıp kaçmışlar. Şimdi tüm bu profillere dışarıdan bir dedektif gözüyle bak. Namus takıntılı bir aile, tutkudan gözü dönmüş eski sevgili, intikam peşindeki ırkçı bir çete. Toplumun en klasik, en gürültülü çatışmaları bunlar. Evet, bir polisiye romanında ilk sayfada tutuklanacak 3 klasik şüpheli tipi. Ama bir dakika, burada durup o ilk baştaki analizimize geri dönmemiz lazım. Sen dedin ki bu cinayet kaotik değil, kusursuz bir düzenin ürünü. Tam olarak öyle dedim. Eğer durum buysa, hani intikam almaya gelmiş öfkeli bir dazlağın ya da kıskançlık krizindeki bir bateristin o odaya girip ne bileyim Cemal'e dikkatlice sakinleştirici vermesi falan hiç olası değil. İmkansız gibi bir şey. O kırmızı ışıkları sanat yönetmeni gibi ayarlaması, müziği açıp sonra da eline neşteri alıp cerrahi bir kalp ameliyatı yapması sence de tamamen mantıksız değil mi? Yani sokak kavgasında bıçak çeken bir adamın tarzı odayı kan gölüne çevirmektir, bir kalp nakli uzmanı gibi çalışmak değil. İşte aradığımız aydınlanma anı tam olarak bu. Harika bir nokta. Nefret dağınıktır, kanlıdır, sağa sola iz bırakır. Ama o odadaki manzara sterildi. Kesinlikle sterildi. Tüm o şüpheliler, baba, Alex, neonaziler aslında gerçek katilin bilerek ve isteyerek arkasına saklandığı devasa bir sis perdesi bence. Katil o kadar zeki ki Berlin o karmaşık sosyolojisini bir enstrüman gibi kullanıyor. Nasıl yani? Eşcinsel ve göçmen bir genç vahşice öldürüldüğünde basının ve polisin ilk olarak nefret suçlarına, ırkçılara veya o geleneksel aileye bakacağını çok iyi biliyor adam. Onların ön yargılarını onlara karşı kullanıyor. O zaman yani bizim katilimiz o sokağın gürültüsünden çok uzakta, yukarılarda bir yerde diyorsun. Kesinlikle yukarılarda. O halde rotamızı o yukarıdaki dünyaya, Cemal'in daha eğitimli, böyle sofistike çevresine, patronu Peter Schimmel'a çevirmek zorundayız. Evet, Peter çok ilginç bir karakter. Şimdi sana Peter'ı anlatacağım ve bana bunun ne kadar inandırıcı geldiğini söyle. Peter, Der Blitz adlı yenilenebilir enerji alanında çalışan devasa bir şirketin sahibi. Hı hı. Çalışanlarına bayılan, onlara esnek saatler sunan, göçmenleri destekleyen, ofisinde bitkiler olan o kusursuz, ultra modern yöneticilerden biri. Rüya gibi bir patron. Cemal'i de çok sevdiğini, onun ressam kimliğine büyük saygı duyduğunu anlatıyor polislere. Kusursuz bir portre. Ama biliyoruz ki kusursuzluk doğaya aykırıdır. O parlak vitrinin arkasındaki gerçeğe, o devasa servetin asıl kaynağına bakmamız gerekiyor. Ve orada Peter'ın kendi başarısını değil,
kız kardeşi Angela'yı buluyoruz. Angela, yani namı diğer Dirty Angel. Ta kendisi. Angela Peter'ın tam zıttı. Kuralsız, bohem, isyankar. Berlin'in o duvar yıkıldıktan sonraki vahşi sanat sahnesinin tam göbeğinde Taçeles'te yaşamış bir sanatçı. Dinleyicilerimiz için şu taçelesi biraz açalım bence. Çünkü bu gerçekten önemli bir mekan. Tabii, bahsetmek lazım. Taçeles, 90'larda Berlin'de terk edilmiş devasa bir binanın anarşist sanatçılar tarafından işgal edilmesiyle kurulan, kuralsızlığın ve saf yaratıcılığın merkeziydi aslında. Gerçek bir kaos ortamı. Aynen, duvarları grafitilerle dolu, içinde devasa metal heykellerin yapıldığı, yeraltı partilerinin falan düzenlendiği, tamamen sistem karşıtı bir ütopya. Kesinlikle. Ve Angela o kaosun içinde sanatını tamamen kendi acısından, kendi tükenişinden üretiyordu. Kanserden trajik bir şekilde çok genç yaşta öldü maalesef. Hı hı. O hayattayken beş para etmeyen, toplumun çöp gözüyle baktığı, o vahşi ve acı dolu tabloları, o öldükten sonra sanat borsasında milyonlarca dolarlık birer yatırıma dönüştü. Ve tahmin et bu devasa miras kime kaldı? O steril, kurumsal beyaz gömleğiyle Peter'a. Yuh, bu çok iyi bir nokta. Yani Peter aslında kız kardeşinin o kan ter içindeki acı dolu sanatını alıp son derece temiz, kurumsal bir sermayeye dönüştürüyor. Aynen öyle yapıyor. Bu bana neyi hatırlattı biliyor musun? Yüzlerce yıllık, içinde antik tapınakların, vahşi yaşamın olduğu kutsal bir ormanı dümdüz edip, üzerine çevre dostu yoga yapılan lüks bir tatil köyü inşa eden o müteahhitleri hatırlattı. İnanılmaz doğru bir benzetme. Değil mi? Sistemin ta kendisi olup sistem karşıtlığından para kazanmak, Peter, kız kardeşinin o kaotik trajedisini silah gibi kullanıp kendine kusursuz, steril bir hayat finanse edinmiş resmen. Çok güçlü bir metafor bu. Tam da bu yüzden Peter şüpheliler listemizde çok farklı bir yerde duruyor zaten. Sanatın ve mitolojinin o ilkel, saf doğası Peter gibi kurumsal zihinler tarafından tüketiliyor, metalaştırılıyor. Hı hı. Şimdi baterist Alex'in polislere verdiği o ifadeyi hatırla, Cemal'in zengin nüfuzlu yeni bir sevgilisi olduğunu ve Cemal'in bu kişiden ayrılmak istediğini söylemişti. Evet, söylemişti. Ya o gizemli aşık Peter ise? İnanılmaz. Eğer o kişi Peter'sa her şey bir anda yerine oturuyor bence. Cemal tıpkı Alex'e yaptığı gibi Peter'ı da terk etmek istediğinde Peter kontrolü kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor demektir. Tam olarak öyle. Ve Peter gibi kontrol saplantılı, her şeyi sterilize etmeye alışmış bir zihin, gücü elinden kaybedilirken, sence ne yapar? Ne yapar? Geri adım mı atar, yoksa mitolojideki o en ilkel kuralını mı işletir? Kronos'un kuralını, iktidarını korumak için kendi yaratımını, en sevdiğini yok etme kuralını. Evet, Peter'ın Cemal'i öyle sıradan bir şekilde öldürmemesinin, onu bir sanat eseri gibi, bir mitolojik kurban gibi Zeus'a sunmasının ardındaki psikoloji bu olabilir. Adam kaosu sevmiyor. Anladım. Terk edilmenin getireceği o duygusal enkazı, o kaosu kusursuz bir ritüele dönüştürerek sterilize ediyor. Tıpkı kardeşinin acı dolu tablolarını milyon dolarlık temiz banka hesaplarına dönüştürdüğü gibi, Cemal'in ölümünü de görkemli bir ayine çevirerek kendi kontrolünü yeniden tesis ediyor. Tüylerim diken diken oldu şu an. Sokaktaki o dazlığın nefreti gürültülüdür. Ama gücünü kaybetmekten korkan o modern kurumsal zihnin nefreti, işte o, cerrah titizliğindedir. Sessizce girer, kalbini söker ve bunu bir sanatmış gibi karşına koyar. İnanılmaz ya. Kitaptaki bu kurgu o antik mitolojiyle modern kapitalizmi öyle bir birbirine dikiyor ki insan gerçekten dehşete düşüyor. Çok ustaca bir bağ, gerçekten. Peki tüm bu dedektiflik oyununun, hani bu efsanelerin bizimle, şu an bizi dinleyen dinleyiciyle ne ilgisi var? Binlerce yıl önce anlatılan o Uranüs, Kronos ve Zeus arasındaki o hırs, evlatlarını yutma ve ihanet döngüsü sadece tozlu sayfalarda kalmadı. Kesinlikle kalmadı. Bugün Berlin'de, İstanbul'da, Londra'da böyle lüks plazalarda veya arka sokaklarda aynen nefes almaya devam ediyor. Değişen tek şey aslında dekor. Antik mermer tapınakların yerini camdan gökdelenler aldı. İşte tırpanların yerine yönetim kurulu kararları aldı falan. Güç aynı güç, korku aynı korku. Mitolojiyi bu kadar ölümsüz kılan şey tam da budur bence. Onlar aslında insan doğasının işletim sistemidir.
Kitaptaki karakterler o ilkel dürtülerin modern çağdaki kuklaları olduklarını farkında bile değiller bence. Aynen öyle. Babalar çocuklarını beklentileriyle boğarak hala yutuyor, aşıklar güç için birbirini kurban ediyor, dedektif Yıldız Karasu'nun o labirentte yolunu bulabilmesi ancak insanların yüzündeki o modern maskeleri indirip altındaki o kadim ve vahşi tanrıları görebilmesiyle mümkündü. İşte o yüzden bu derinlemesini incelemeyi bitirirken sana da sormak istediğim şey tam olarak bu. Antik çağlarda insanlar şimşeklerden, fırtınalardan korktukları için tanrıların gazabını dindirmek adına canlı canlı kalplerini çıkarıp o taş sunaklara bırakıyorlardı. Çok karanlık zamanlar. Peki ya bugün? Bu aydınlatılmış, filtreli, hani çok güvenli zannettiğin modern dünyada senin kendi görünmez Zeus'ların kim? Çok güzel bir soru. Uğruna uykusuz kaldığın o ünvanın mı? Toplumun senden beklediği o kusursuz aile tablosu mu? Yoksa asla tatmin olmayan o başarı hırsın mı? Belki de hiç farkında bile olmadan her gün kendi kalbimizden, kendi benliğimizden küçük parçalar kesip bu modern tanrılarımızın o steril ofislerdeki sunaklarına bırakıyoruz. Çarpıcı bir gerçek. Kendi hayatındaki o görünmez sunakları ve oralara neleri feda ettiğini bir düşün. Bizden bugünlük bu kadar. Bir sonraki derin incelemede görüşmek üzere, zihnini açık tut.